Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kolay ve hızlı farklı projelerinizde değerlendirebileceğiniz tığ işi, piramit desen, kare motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Kare motif desenini istediğiniz renk kombinlerini uyarlayabilir ve istediğiniz sıra kadar yükseltebilirsiniz. Burada yapmış olduğum kare motifin ortasında alize, koton, gold, batik iplik kullandım. Bu motifte ise tek renk kullandım. Yapacağımız kare motifin ölçüsü 8 santimetre. Tığ olarak ise 2,75 milim ile motifi öreceğiz. Hazırsanız haydi motifin yapılışına başlayalım. Motifin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine 2 ikili trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 ikili trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, 2 zincir, ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Ve toplam 4 tane trabzan grubu yapmış olduk. Bir zincir ve burada ipi keserek ikinci renk ile devam edelim. Yapmış olduğumuz herhangi bir iki zincir boşluğundan ipi sabitleyebilirsiniz. 3 zincir, halkanın içerisine, zincir boşluğunun içerisine ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 2 ikili trabzan yapalım. Alttaki 3 trabzanın tepesine yan yana 3 trabzan, ve alt sırada gördüğümüz tüm iki zincir boşluklarına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, alttaki trabzanların tepesine ise yan yana 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma yapalım. Fakat kaydırmayı yapmadan önce 2 ilmek oluştuğu zaman tekrar beyaz renge geçiş yapalım. 3 zincir, turuncu rengi alttan taşımaya devam ederek sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan, köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, alttaki 2 trabzanın tepesine
yan yana 2 trabzan. Fakat ikinci trabzanı yaparken arkadan turuncu renge geçiş yapalım. Bu kez beyaz ipi alttan yürüterek yan yana 3 trabzan. Üçüncü trabzanı yaparken arkadan beyaz renge geçiş yapacağız ve turuncuyu alttan taşıyarak köşeye kadar yan yana 2 trabzan yapalım. Alt sırada yapmış olduğumuz tüm köşe zincir boşluklarına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. Alttaki 2 trabzanın tepesine 2 trabzan ve ikinciyi yaparken turuncu renge geçiş yapalım. Turuncu renk ile de yan yana 3 trabzan yapalım. Üçüncüyü yaparken beyaz renge geçiş yapalım ve köşeye kadar yan yana 2 trabzan. Bu köşelerde ve kenarda yaptığımız işlemlerin aynısını tekrar ederek sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Beyaz renk ile örerken turuncu rengi alttan yürüteceğiz. Turuncu rengi örerken de beyaz ipi alttan yürüterek devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman turuncu renk ile üçüncü trabzanı yaparken tekrar beyaz renge arkadan geçiş yapalım. Ve ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak üçüncü sırayı tamamlayalım. 3 zincir. Köşeye gelene kadar turuncu rengi alttan yürüterek altta yapmış olduğumuz trabzanların tepesine yan yana ikili trabzan yapalım. Köşeden önceki son trabzanı yaparken turuncu renge geçiş yapalım. Bu kez tüm köşelerde turuncu renk ile 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. Köşedeki ikinci trabzanı yaparken beyaz renge geçiş yapalım. Alt sırada yapmış olduğumuz turuncu renge gelene kadar alttaki trabzanların tepesine ikili trabzan. Ve turuncu renkli birinci trabzanın tepesine ikili trabzanı yaparken turuncu renge geçiş yapalım. Alttaki
ikinci turuncu trabzanın tepesine tekrar turuncu renk ile ikili trabzan yaptım. Fakat son iki ilmeği yaparken beyaz renge geçiş yapalım ve köşeye kadar beyaz renk ile yan yana ikili trabzanları yapmaya devam edelim. Köşeye gelmeden önceki son trabzanı yaparken turuncu renge geçiş yapalım ve köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. İkinci trabzanı yaparken beyaz renge geçiş yapalım ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Evet, özellikle kenarlarda yapmış olduğumuz turuncu renk sıralamalarına dikkat ederek yapmaya devam edelim. Dilerseniz bu şekilde ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman turuncu renkli birinci trabzanın tepesine ikili trabzanı yaparken turuncu renge geçiş yapalım. İkinci trabzanın tepesine ikili trabzan yaparken tekrar beyaza geçiş yaptım ve son trabzanın tepesine de ikili trabzan yaparak sırayı bu şekilde tamamlamış oldum. İlk zincirin tepesine kaydırma, 3 zincir ve sonraki trabzandan başlayarak köşeye gelene kadar beyaz renk ile ikili trabzan yapalım. Bu sırada artık turuncu renk kullanmayacağız. Sadece beyaz renk sırasını tamamlayarak motifi bitirmiş olacağız. Burada turuncu rengi de artık kesebilirsiniz. Köşelere alt sıradaki işlemi tekrar ederek 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan ve altta gördüğümüz kenarlarda bulunan tüm trabzanların tepesine ikili trabzan yaparak devam edelim. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman son trabzanı yaptıktan sonra ipi burada keselim ve gizli birleştirme yaparak sırayı tamamlayalım. Bu
Bu ipi de çok fazla sıkmadan arka taraftaki ilmeklerin arkasından gizleyebildiğiniz kadar gizleme işlemini yapabilirsiniz. Evet, böylelikle motifimizin tüm yapım aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu şekilde bakın, batik iple farklı renk geçişleri de olmaya başladı. İstediğiniz şekilde tonlamalar yapabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.